Gün geçmiyor ki hayatımıza yeni bir filament türü girmesin. 3D yazıcı sektörleri gelişirken aynı şekilde filamentler de kendini geliştirmekte. Bununla birlikte markalar alternatif yeni filament türleri çıkartıyor. Baktığın zaman hayatımızda bir sürü filament türü var. Bunların arasına yeni katılan CF filament yani karbon fiber filament. Soru: gerçekten %100 karbon fiber filament mi yoksa karbon katkılı PLA veya petçi filament mi? Çayımızı kahvemizi alalım. Hazırsak başlayalım. Hemen aşağıdan yapman gerekenleri biliyorsun. Söylemeyeyim artık. Sen onu hallederken ben selam vereyim sizlere. Selamünaleyküm dostlar. Evet, yeni bir video ile yine karşınızdayım. Abone olduysanız, beğenilerinizi attıysanız ve yorumlarınızı da yapacaksanız şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Ve konumuza geçersek. Konumuz Polymer'ın yeni göndermiş olduğu PLA CF filamentini birlikte inceleyeceğiz. Ayarlarını yapacağız. Güzel baskılar alacağız ve bu filamentle ilgili bazı araştırmalarım var. Onları sizlere aktaracağım. Genel tabloda güzel bir videoyu birlikte bitirmiş olacağız. Detaylara geçmeden önce elbette ki başta Yiğit Bey yani Polymer'e bu filamenti gönderdik için kendilerine teşekkür ediyorum. Şimdi CF filament yani karbon fiber filament nedir? Karbon filament hepiniz mutlaka denk geldiği beyaz iplerden oluşan ve bu iplerin bir araya gelip reçine ile artık nedir bu epoksi de kullanılabilir. Birleştirilip ortaya çıkan bir ürün. Şimdi bu karbon fiberin avantajı şu. Bir, inanılmaz şekilde hafif. İki, inanılmaz şekilde sağlam. O yüzden gerek uzay, otomotiv ve birçok alanda karbon fiber kullanılıyor. Hal böyleyken bizim sektörde de üreticiler yapmış, önümüze koymuş. Şimdi iki tane görsel gelecek şimdi. Bir sağıma bir soluma. Bir tanesi karbon fiberin tam yapısını görüyorsun. Olması gereken yapı. Buradaki mantık o karbon yapının yani ipliklerin, malzemenin sık, uzun haldeyken bir araya gelip sağlamlığı ortaya çıkartması. Diğer görsel ise bizim şu an filamentlerdeki geçen CF yani karbon fiber filament. Bu nedir? PLA olur, petçi olur vesaire vesaire. Buradaki mantık da ana malzeme ne? Şu an elimdeki PLA CF. PLA filamentin yani plastiğin içerisine karbon parçacıkların küçük parçacıkların içine eklenip ortaya çıkan üründür. Aynı resimde gördüğünüz gibi. O gördüğünüz beyaz PLA plastik düşünün. Siyah olanlar da karbon parçacıkları. Şimdi normalde ortalama %10 ile %30 arası bu karbon parçacıkları filamentlerde kullanılıyor. Bazı firmalar bunları açıklıyor, bazıları açıklamıyor. Ama ortalama %10-30 arası. Çok nadir endüstriyel yazıcılar yani bu bizim sahip olup da kullanacağımız yazıcılar veya ürünler değil ama %40'a kadar bu oranın çıktığı da biliniyor. Şimdi bizim kullanabileceğimiz bu %10 %30'luk arasındaki karbon fiber parçacıklı işte PLA, petçi neyse bize bir sağlamlık tabii ki de katacak. Onun dışında PLA'ya göre bir tık hafiflik sağlayacak. Üçüncüsü ise mat yapısından dolayı o bizim baskılardaki oluşan katman izlerini olabildiğince yok edeceği için bize inanılmaz bir ürün ortaya çıkartmış olacak. Şimdi buraya kadar her şey güzel. Peki sağlık olarak yani sağlık açısından bunun bize bir zararı var mı? Arkadaşlar bununla ilgili inanılmaz araştırma yaptım. İzlemediğim video, okumadığım makale, okumadığım üreticilerin veya kullanıcıların yorumları da dahil ortaya güzel bir bilgi çıkarttım. Şimdi konu şu. Günümüzde PLA bile hala tartışma konusu. Biliyorsunuz ABS, ASA, petçi gibi yani kapalı kasa tercih etmeniz gereken filamentlerin ana nedenlerinden bir tanesi ortaya çıkarttıkları gaz yapısından dolayı. Yani kokudan dolayı. Ne denir? Mevcut odada çok bulunmayın, kapalı yazıcı kullanın, işte odanın camını açın vesaire vesaire. Bu sağlık açısından önerilen bir yöntemdir. PLA bile %100 zararsız kimse diyemez. O bile plastik olduğu için çok hafif de olsa havaya bir karışım gönderiyor. Şimdi karbon fibere gelirsek yani bizim bu filament türüne gelirsek şu an buna çıplak bir şekilde yani filament halde dokunmamda herhangi bir zararı yok. Çünkü plastik işlenmiş içerisine karbon parçacıkları hapsedilmiş bir şekilde olarak düşünebilirsiniz bunu. O yüzden şu an için herhangi bir zararı yok. Ama baskı esnasında mutlaka ama mutlaka havaya karbon fiberin mikroskobik yani gözle görülemeyen parçacıklar havaya karışacaktır ve karıştığı da söyleniyor. Aynı zamanda bunlar havada da asılı kalabildiği için nefesimizi ciğerlerimize çekme ihtimalimiz elbette ki var. O yüzden ne olursa olsun bu tarz filamentler kullanacaksak kapalı yazıcı bir kere tercihimiz. İkincisi de ya mutlaka odayı hafif havalandırma ve odada mümkünse çok bulunmamamız bizim için yararlı olacak. Şimdi buraya kadar da sorun yok.
Asıl sorun şurada başlıyor. Biz baskıyı aldık karbon fiberle. Bazılarımız bu yöntemi elbette ki kullanıyor. Ben de bazen kullanıyorum. Modeli boyamadan önce, boyayacaksam şayet, zımpara yapmam gerekebiliyor. Bu üründe kesinlikle zımpara yapacaksanız bir, açık alanda kesinlikle olmanız lazım. 2, kesinlikle maske kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Maskesiz asla ve asla zımpara işine girmeyin. Bak bu olay %1 milyon. Direkt zımpara, delme, etme, sonradan yani parça müdahale edeceğiniz her olayda karbon parçacıkları mutlaka gözle göremediğiniz parçacıklar havaya karışacak. Bu da solunum yoluyla ciğerlerinize tahrişe neden olabilir. Niye diyeceksiniz? Bir kullanıcı çok detaylı bir yorum yapmış. Karbon fiber yani CF filament kullandığında ürünlerle temas ediyor. Modeli bahsetti vesaire. Ellerinde kaşıntıya neden olmuş. Ve bunu gitmiş mikroskop altında elinin yani derinin üzerine mikroskop altına baktığında karbon parçacıkları görmüş. Yani şu an öyle bir durumumuz olsa kesinlikle baksak mikroskop altında bu baskıdan sonra temasımızda mutlaka elimize o karbon parçacıkları bulaştığını görmüş olacağız. Bu kesin olarak insanların söylediği bir bilgi diyelim. Elbette ki tüm filament yapıları işte ABS, PETG, hadi PETG biraz kenara alayım. Asla ABS'den gidersek bunlar biz hissetmesek de çok uzun süre vakit geçirdiğimiz zaman hissetmesek de görmesek de bizlere zararı oluyordur. Bu hemen böyle kullanımla tepkisini yani zararını göreceğimiz bir olay değil. Belki yıllar gerektirebilir ama böyle bir durum var. Bunu mutlaka bilin. Şimdi dostlar bu filamentle ne yapacağız? Şimdi bu filamentle ilgili bir profil ayarı yapacağız. Profil ayarı biliyorsunuz bende oldukça basit. Yok açı testi, yok kule testi, yok toleransı gelmiş bilmem ne. Böyle bir şey yok. Ne diyor burada? 210 ile 250 derece. Önerdiği sıcak. Ne yapacağız? Biz de gireceğiz Bambu Studio'ya. Generik HLA CF'yi seçeceğiz. Oradaki ayarların hiçbirine dokunmayacağız. Sadece sıcaklıkla ilgili ne yapabiliriz? Hiçbir fikrim yok. Ama benim yapacağım burada 230 dereceyle başlatacağım. Benim uğurlu derecem 230 derece. 230 ile başlatacağız. Yine %99 herhangi bir problem olacağını düşünmüyorum. Olursa şayet oluşan probleme göre dereceyle oynayacağız. Arkadaşlar şimdiki mevcut tüm yazıcılarımız olabildiğince akıllı ve iyi hale geldi diyebiliriz. Yine zaman içerisinde bunlar gelişecek ama yani o eskiden de işte manuel yazıcılar. Bende vardı Elago Neptune 4. Burada duruyor yatıyor. Bir ton test yapardık kalibrasyon. Bir filament için bir markayı. Birbirini tutmuyordu. Bu yeni yazıcılarda artık böyle değil arkadaşlar. Yıl oldu 2025. O yüzden yine bir profil ayarını göstereceğim ve onun dışında hemen şöyle ekrana da vereyim sizlere. Basmam gereken bir ürün vardı. Onu bekletiyordum. Şimdi şu an çekim yapan kamera ve ekipmanları. Bir sürü parçalar var. Bunun için bir çanta istiyordum. Bir türlü vakit olmadı vesaire derken bu CF filament de geldi. Hazır matte bir görünüm var. Çanta için ideal olduğunu düşünüyorum ama şöyle de bakalım. Şimdi ben kaydı açtım, ekrana verdim. Basacağımız model çanta bu. Lakin çantanın iç kısmı yani şu göreceğiniz kısım kameranın ve diğer parçaların geleceği için burası yani tabii ki de PLA herhangi bir olur ama yani biz işimizi sağlam alalım. Bunu TPU ile basacağız. Şimdi TPU ile ilgili de onu da getirdim burada. Şimdi bu TPU ben videoya girmeden önce girip baktım. Tam 11 ay önce satın almışım bu ürünü. TPU 95 olarak geçiyor. Üşenmedim. Videodan önce dediğim gibi girdim. Benim arşiv var hemen sistem. Oradan fatura şeylerini tek tek aylara baktım ve buldum. Ne zaman aldığıma baktım. Dediğim gibi hemen ekrana da geliyor. Tam 11 ay önce satın almışım. Hatta yarım kilo satın almışım. Direkt 1 kilo da değil. Ben bunu aldığımda bir şey için kullandım. Tam kullanamadım. Yani tam hatırlamıyorum ama hatırladığım verim alamamıştım. Ve o gün bugündür bu şekilde açık bir şekilde arkada rafta duruyor. Şimdi TPU filament de stokta yoktu. Daha sonradan da bakmadım var mı yok mu diye. O yüzden dedim ki bunu kullanayım. İlk önce bunun baskısını alacağım. Yani hissiyatım %50-50 basar basmaz. Yani basarsa bile kesinlikle ipliklenme olacaktır. 230 dereceyle başlatmayı düşünüyorum TPU'yu da. 225-220'ye kadar da düşürebilirim. Ama ne kadar şey yaparsam yapayım bu ipliklenme gideceğini düşünmüyorum. Çünkü çok eski filament. Yani tozuydu artık nemiydi bilmiyorum yani. Verim vereceğini düşünmüyorum ama kör bela bu ürünü basarsa yani izler falan belli olsun. Çok önemli değil. Çantanın içinde kaldığı için ve kendim kullanacağım için önemli olan yumuşak olması. Bunu bastıktan sonra diğer parçaları da hemen CF ile basacağız. Daha sonra hemen ekrandan da yine göstereyim. Şöyle bir çekiç dostlar. Şimdi buradaki mantığı anlatayım. Bizim sapımızı
normal PLA'dan basacağım %100 doluluk oranıyla. Bunda çok işimiz yok ama bu çekicin uçlarına şöyle 2 tane de uç yapacağız. Uç basıp takacağız. Ve bunun testini yapacağım. Çivi çakacağız vesaire. İlk önce bunu CF ile deneyeceğiz. Sonradan ABS ile deneyeceğim. Elimde asa kaldıysa asayla da deneyeceğim. İkisini üçünü artık yine bu videonun arasına sıkıştırıp hızlı bir şekilde bir çekiç yani çivi çakarak bir testlerine bakalım. Ne kadar o hissiyatı bana verebilecek mi? Mutlaka parçalanacak veya kırılacak. Ama o hissiyatı ben size söyleyeceğim deneyimlerimle. Genel planımız bu şekilde. TPO ile basıyoruz. Bu üst kısma geliyor. Bunu da TPO ile basacağım. Eğer bunu basabilirsek. Sonra geri kalanları hepsini PLA, CF ile basacağız dostlar. Gerçekten inanılmaz kalitesini merak ediyorum baskının. Yani tahmin ediyorum o matlıktan dolayı güzel bir görünüm bize sunacak ama tabii ki de canlı olarak buna şahit olmak da önemli. Ben şimdi baskılara geçiyorum. Sizlere 1-2 sahne belki koyarım araya ama bitmiş halini göstereceğim. Daha sonra da videomuzun ikinci aşamasına geçerken ne yapıyoruz? Hemen aşağıda geldi. Deneyimvakti.com'a giriş yaparak yazıcı ile ilgili herhangi bir desteğe ihtiyacınız varsa oradaki açılan konularda, yapılan yorumlarda sizin de yaşadığınız problemlere çözüm bulabilirsiniz veya aradığınız yoksa oradan destek alarak diğer kullanıcılarla birlikte etkileşime girebilirsiniz dostlar. Özellikle yeni başlayanların bu şekilde kaynak bulması, içerik bulması oldukça zor Türkçe olarak. Ben de bundan dolayı böyle bir forum sitesi kurdum. Amacımız senin tecrübelerini, benim tecrübelerimi bir araya getirerek diğer insanlara da yol göstermek dostlar. Ben de elimden geldiğince bu konuda biliyorsunuz hepinize destek vermeye gayret gösteriyorum. Bazen çok sınırları zorlayanlarınız var. Yalan yok. Sizlerden tek ricam birazcık pratik olmanız. Çok basit bir örnek vereyim. Sıfır bir bilgin var. Yazıcı satın aldın. Gelmeden önce YouTube'a o yazıcının marka modelini yaz. Mutlaka kutu açılışı, kurulumu, daha sonradan ilk baskısı, bir takım özellikleri, bilgileri öğrenebileceğim bir sürü içerik kaynakları var. Bunları mutlaka izle. Sen bunları izlemeden hemen yazıcıyı almışsın, kutuyu açmışsın. Kutunun açılışından sonuna kadar baskı alacağın sürece her şeyde birilerine sorarak yardım alman gerçekten insanları yorabiliyor. O yüzden dediğim gibi birazcık pratik olmanız herkes için iyi olacaktır. Deyip ikinci bölüme geçelim. Baskıların kısa videolarını gördünüz. Oldukça başarılı baskılar aldık. Şimdi CF filamentle ilgili ve kullandığım TP filamentle mevcut profil ayarlarını aşağı açıklamaya linklerini ekleyeceğim. Oradan bulabilirsiniz. Video uzun olmaması için ekrana vermedim bilerek. Ama CF filamentle ilgili şöyle bir durum oldu. Bambus Studio'dan genel filamentlerden yani generik PLA CF'yi seçtiğimiz zaman anlamadığım bir şekilde nozzle'la ilgili bir uyarı hatası verdi. Bu hatada çelik nozul veya sertleştirilmiş çelik
metalik nozul kullanılması konusunda bir uyarısı var. O uyarıdan dolayı bir türlü baskıyı başlatmıyordu. Ama bunu CF filamenti yani profilini seçtiğiniz zaman bambunun kendisini böyle bir hatayla karşılaşıyorsunuz. Belki bende anlık olmuş olabilir veya bu son güncellemeden dolayı da olmuş olabilir. Çok ona takılmadan normalde yeni bir profil oluşturdum ve şunu da söyleyeyim size doğrusu. Direkt çok detaya girmeden benim daha önce sizlerle de paylaştığım, sürekli isteyenlere gönderdiğim Porima ve diğer filamentlerle ilgili benim standart bir kullandığım PLA profil ayarı var. Şöyle göz ucuyla baktım. Hiçbir şeyine dokunmadan direkt olduğu gibi baskıya verdim. Sonuçlar da oldukça çok iyi. Şimdi ilk önce gördüğünüz şu model köprüyle attığı iplerin üzerinde havada duran bir figür. Bunu basmamdaki en büyük neden şuydu. CF filamentle ilgili şunu okumuştum. Destekler oldukça kolay bir şekilde söküldüğüyle ilgili. Ben de bu modeli tercih ettim. Çünkü videoda da gördüğünüz hem çene kısmı, eller, ayaklar ve orta kısımda bir sürü destekleri var. Çok ince ve hassas. Şimdi bu destekleri öyle hafif bir şekilde çekmemiz gerekiyor ki bu köprü ipleri kopmaması lazım. O yüzden bunun başarılı olup olmayacağı konusunda emin değildim. Baskı bittikten sonra doğrusu hiç zorlanmadan çok hafif bir kuvvetle desteklerin ayrıldığını gördüm. Çünkü biliyorsunuz bu model evet köprülere bağlı ama asıl ilk baskıda desteğin üzerine yazılan bir model olduğu için o yüzden destek bu modelde çok önemliydi. Ve o konuda da söylendiği gibi bu CF filamentlerde destek baskıların çok rahat bir şekilde ayrıldığı ile ilgili ben de hemfikir oldum diyebilirim. Şimdi bunun dışında benim asıl kendi ihtiyacım olan biliyorsunuz kamera için, ekipmanlarım için şöyle bir çantaya ihtiyacım vardı. Şimdi bunun TPU ile baskısını yapmıştık biliyorsunuz. Dediğim gibi ipliklenme çok fazla oldu. Siz şimdi kamerada çok az kısmını göreceksiniz ama buradaki baskı geçişlerinde iplenme vardı. Çakmakla yakarak temizlemesini yaptım. Tabii ki de ben bunu uğraşsam dereceleriyle veya soğutmasıyla bu ipliklenmeyi olabildiğince aza indiririm ama zamandan tasarruf elde etmek istedim ve kendi kullanacağım ürün olduğu için ve çantanın içinde de olacağından dolayı çok detaya girmedim ama bir senelik bir sürede açık bir TPU filament kullanmak o konuda da beni şaşırttı. Şimdi bunun dışında çantamızın kısmı kamerada da gördünüz inanılmaz bir kalitesi var dostlar. Zaten sizlere söylemiştim. O mat yapısından dolayı katman izleri neredeyse görünmüyor. Yani şu ürün bir enjeksiyon kalıbından çıkmış gibi diyebilirim gerçekten. İnanılmaz bir kalitesi var. Baskı izleri kesinlikle görünmüyor. Bu konuda biliyorsunuz katman izleriyle ilgili daha önceden sizlere Silk PLA ile ilgili video çekmiştim. Onda da aynı şekilde. Onda parlak bir görünüm elde ediyoruz ekstra olarak. Ama bu iz konusunda yani bugüne kadar kullandığım en iyi ürün diyebilirim. Elbette ki CF filamentler diğer markalar da dahil fiyatı birazcık yüksek. Yani şu an 900 ile 1200 bandında 1300-1500 liraya kadar satanlar var. Ama şunu söyleyeyim. Mesela şu ürünü internete koyup satanlar var. Pocket 3 çanta diye geçiyor dostlar. Bir de şuraya ekstra renkli yani beyaz filamentte de DJI logosu ekleniyor. 1000-1200 liraya satanlar var. Hatta 800 liraya kadar koymuşlar. Şimdi ben normalde bunu PLA ile bastığınız zaman gerçekten bu kadar kusursuz bir ürün olmayacağını söyleyeyim. Bu birincisi. İkincisi bunu PLA yerine CF filamentle bastığınız zaman maliyetiniz 2 katına çıkacak. Yani siz bu ürünü 150 liraya mal etmeniz gerekirken gramajından hesapladığınız zaman hem TPU hem PLA ve CF'nin maliyetini bir de ekstra M3 vida kullanıyorsunuz. 6 tane. Bunların bir maliyeti yok. Toplam 7 lira bir para veriyorsunuz. Yani PLA'da 150 liralık bir maliyetiniz olacakken CF'de 250 maksimum 300 lira diyelim. Gramajına ben az çok bir kafamda hesap yapmıştım. 300-350 liraya geçmiyor. Toplam maliyeti. Yani iş bittikten sonra. Böyle bir üründe siz bu ürünü 1500 liraya yani bu Pocket 3 olarak yani ürünün aksesuarlarını da diğer aksesuarlarını da göz önünde bulundurduğum zaman fiyat skalasını 1500 liraya çok rahatlıkla diğer ürünlere nazaran satabileceğinizi ve ürünün arkasında durabileceğinizi sizlere söyleyebilirim. Dediğim gibi yani birebir enjeksiyon üründen yani enjeksiyon kalıbından çıkmış bir şekilde kalitesi var. Onu söyleyeyim. Onun dışında bu model bu şekilde oldukça basit ve kolay. Şuraya bir de sap ekleyeceğim. Tasarımcı koymamış ama ben bir şekilde bunu çözeceğim. Sapını da eklediğim zaman bu benim işimi çok rahatlıkla görecektir. Bunu bu şekilde açıyoruz. Normalde bu içine geliyor.
Şu kısmını da TPO ile bastım. Üst kısma geleceği için plastik yani yumuşak olmasını istedim. Üst kısma yani temas edeceği yerlere ürüne zarar vermesin, çizmesin diye. Kapattığımız zaman oldukça güzel, yakışıklı bir ürün ortaya çıkmış oluyor dostlar. Bu da bu şekildeydi. Bunun dışında biliyorsunuz CF filament yani PLA yapısının içerisinde karbon parçacıkları. Bunu söylemiştim. Bunu aslında şöyle güzel bir özetle yani daha doğrusu güzel bir örnekle aklımızda kalmasını sağlayabiliriz. Şimdi bu CF filamenti anlamamız için aslında şöyle güzel bir örnek verebilirim. Bir betonarmeden yapılmış bir binayı düşünün. Ana malzeme ne? Beton. Beton içerisindeki ürün nedir? Demirdir. Şimdi beton tek başına bir sağlamlık sağlamayacağı için bunu bir arada tutması için kuvvetlendirmesi için bu yapıyı içerisine demir kullanılmış. İşte bizim kullanılan yani bu üründeki gerek PLA gerek diğer filament türleri de olsun ana malzememiz aynı beton gibi PLA malzeme. Bu PLA malzemenin içerisindeki ise demir örnekteki şu an karbon parçacıkları. Şimdi bu karbon parçacıkları dedim ya oranları değişiyor. Şimdi burada da şöyle bir durum var. Eğer bu oran çok yüksek olursa ve içerisinde kullanılan karbon parçacıkları eğer kaliteli değilse şöyle bir problem ortaya çıkabilir. Benim çünkü İlk aklıma gelen olay buydu. 0,4 milim nozullarda tıkanma yapabilir miydi? Normalde bu tarz oranı düşük ama sağlamlık sağlayan CF filamentlerde tıkanma yapacağını düşünmüyorum. Dediğim gibi herhangi bir problem yaşamadım. Hiçbir ayar kullanmadan yani normal standart benim PLA'da kullandığım aynı filament profiliyle mevcut ayarlarla sorunsuz baskıları aldım ve gördüğünüz aldığım baskıları da. Şimdi diğer bir konu ise nozulumuzun yıpranma olayı. Pirinç nozullarda yani bu eski yazıcılarda kullanılan nozul şu an benim kullandığım Elego'daki pirinç nozul dediğimiz. Onlarda yıpranma olabilir mi? Yani denemek lazım. Mutlaka şeyi olabilir ama bu hemen bir zarar vereceği anlamına gelmez. Zaten pirinç nozullarda 2-3 ayda bir değiştirmeniz gerekiyor. Eğer çok sık baskı alıyorsanız. Ben bir ara ayda bir değiştiriyordum. Çünkü 7/24 çalışıyordu. Ayda bir nozul ucu değiştiriyordum. Maliyeti de çok yoktu. 30 lira 40 lira. Şu anda aşağı yukarı yine aynı. O yüzden yani CF filamentte pirinç nozullarda baskı alacağınız zaman yani yıpranması gerçekten çok önemli değil. Çelik nozullarda yani bizim bambularda kullandığımız ve diğer yazıcı türlerinde kullandığımız nozul tipinde yıpranacağını kesinlikle şu an için düşünmüyorum. Yani yıpranma öyle basit bir şey olsaydı biliyorsunuz bambu baskı öncesi kalibrasyon yapıyor. Tablonun arkasında tabloya bir basınç uyguluyor. Biliyorsunuz o tablonun o kısmına bakarsanız oyuktur hepinizinki. Yani eğer bir aşınma olsaydı şu anki mesela bir yıldır kullanıyorum. O nozul şimdi 100 kere aşınmıştı. Sırf o kalibrasyondan dolayı. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Yani kullandığımız şu anki mevcut nozulların aşınma olayı özellikle bu tarz CF filamentlerde çok zor. Bunu bilin. Bunun dışında dediğim gibi sağlık konusunda herhangi bir başlangıçta problem yok. Baskı sonrasında da yani dediklerimin arkasındayım. Ama zımpara vesaire olaylarını da kesinlikle ve kesinlikle önleminizi almanız gerekiyor. Şunu da söylemiştim. Onu da bir düzeltelim. Kapalı yazıcı kasalarda da dedim. Şimdi orada şöyle bir durum var. PLA yapısı olduğu için bu. Hele şu anki mevcut hava sıcaklığından dolayı kapatmanız çok sağlıklı olmayacaktır. Çünkü filament içerisinde şişebilir. Biliyorsunuz PLA'larda böyle bir durum var. Çok fazla sıcaklığa gelemiyor. Geldiği zaman da nozul içerisinde yani hot end'in içerisinde akış kısmında filament şişebiliyor fazla sıcaklıktan dolayı. O yüzden genel olarak benim PLA CF ile ilgili deneyimlerim gerçekten inanılmaz iyi bir şekilde bir tüketici olarak gayet memnun kaldım. Bir baskı olarak herhangi bir zorluk çıkartmadı. Yani hepsini geçtim. Şu vermiş olduğu kalite gerçekten bugüne kadar aldığım en iyi baskılardan, en iyi izlenimlerden bir tanesi. Şimdi bunu bir kenara alıyoruz. Bunun dışında biliyorsunuz bu sağlamlık konusuna geldiğimiz zaman elimizde alternatif olarak ne var? ASA filament var, ABS filament var. Onun dışında nedir? Bir de bizim klasik kullandığımız şu an CF'nin içerisindeki ana madde olan PLA ve PLA CF var. Şimdi burada da benim en merak ettiğim şey ağırlık kısımları dostlar. Ağırlık kısımlarına da birlikte bakacağız ne kadarlık bir fark var aralarında. Çünkü ana malzeme PLA ama karbon katkısı olduğu için bir tık hafif olması gerekiyor. Şimdi burada ağırlığımızı sıfırladık. İlk benim kontrol edeceğim PLA. PLA şu an sabit bir baskı aldım ve hepsinin ağırlığına bakacağız. Şu an PLA 17 gramlık bir ağırlık sunuyor bize bu üründe. Bunları %100 dolulukla bastım dostlar. PLA 17 kenarda kalsın. Şimdi PLA CF'ye geliyorum. Şu an bizim kullandığımız. Bakalım PLA ile arasında ne kadarlık fark olacak. 15 gram 2 gramlık bir fark var. Şimdi dostlar bu 2 gram çok düşük gelebilir size ama bu modelin yapısına göre, büyüklüğüne
büyüklüğüne, boyutuna göre bu oranlar yükselecektir. Gerçekten 17-15 arasında standart şu an 14'e düştü. 15-14 diyelim. Bu oranlar gerçekten ciddi farklar diyebilirim. Şimdi bunu da kenara alıyorum. 15-14. Geldik ABS'ye. ABS'ye şöyle kontrol ediyoruz. 14 gramlık bir ağırlığımız var. Net. Tekrar koyduk. 13-14. Yani bu büyük ihtimal 13,5 falan 13,7 falan diyebiliriz. Çünkü küsuratı göstermiyor bize. Bu 13-14. Diğeri de bizim CF 14-15'ti. Şimdi geldik ASA'ya. ASA'ya koyduğumuz zaman bu yine ABS ile aynı biliyorsunuz. Aşağı yukarı bir fark olmuyor aralarında. 13-14-14. Şimdi dostlar benim bu filamentlerde hafiflik konusunda ABS biliyorsunuz hepsinden daha hafif bir yapıya sahip. Yani ASA'da sonrasında geliyor. Hatch'i yine bir tık yüksek oluyor. Ama dediğim gibi CF, PLA'ya göre bir tık daha hafif ama ekstra sağlamlık sağlıyor bizlere. Şimdi dostlar kısa bir sağlamlık testi yapacağız. Bu normalde sonuçları ben aşağı yukarı tahmin ediyorum ama yine de merak benimki. Şimdi hepsiyle aynı şeye bastık. Şöyle bir tokmak yaptım ben. Burada bir çekiç yani çivi çakacağız dostlar. Bu çiviyle bakalım hangi filamentimiz daha çabuk parçalanacak. Ben hepsinin parçalanacağını düşünüyorum ama yine denemek istiyorum. Parçalanmazsa da şaşırmam. Yani bunu belki dışarıda daha kuvvetli bir şekilde yapabiliriz dostlar. Şu an ilk takacağım filament şeyi ASA'nınkini takıyoruz. Bunlar uçları %100 dolulukla basılı dostlar. Şu bizim P'lerden bastım. Herhangi bir sıkıntı yok. Şöyle alıyorum. İlk şeyimizi yapalım. Dostlar herhangi bir yani çok hafif böyle bir çivi izleri çok görünüyor ama herhangi bir problem yok diyebilirim. Bunu çıkartacağız ama nasıl çıkartacağız bilmiyorum. Şimdi diğer kısmına ABS filamenti takıyoruz dostlar. Bunda da aynı şekilde daha fazla vurmuyorum alta gidecek. Dostlar bunda iz hiç yok. Sıfır. Sıfır iz. Yani izlerken leke var ama göçüklük bir şey olarak diğerine göre hiçbir şey yok. Şimdi bunu da kenara alıyoruz. Şimdi geldik CF'ye dostlar. CF filamenti. Bunu da böyle tokluk olarak bir sağlamlık hissiyatı var diğerleri gibi. Şimdi buna bakalım. Ben parçalanacağını düşünüyordum ama tabii ki bunu böyle beton çivisinde de denemek lazım. Dostlar bunda da sıfır iz. Şaşırtıcı. Böyle bir tane daha çakalım. Herhangi bir hiçbir şey yok yani. Şimdi geldik PLA'ya. PLA'yı da deneyeceğim. PLA'yı da şöyle bakalım. Evet PLA'da çok hafif ortası. İçine girdi demeyeyim de yani direkt iz belli oldu yani. Ama bunları dediğim gibi büyük bir şekilde beton çivisiyle betonda da denemek lazım. Onu da belki kısa bir short videosu olarak sizlere eklerim. Bu şekilde de onu da denemiş ve test etmiş oluruz dostlar. Genel CF filamentle ilgili deneyim ve izlenimlerim dostlar bu şekildeydi. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize gerçekten teşekkür ediyorum. Gerek desteklerinizle vermiş olduğunuz yorum ve beğenilerinizle beni mutlu ediyorsunuz. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.